Evet, bugün 2 Mart 2024 haber özetlerimize başlıyoruz. Elon Musk, Microsoft bağlantıları nedeniyle ChatGPT yapımcısı OpenAI'ya dava açtı. Dünyanın en acil sorunlarını belirleme ve bunları çözmeye çalışma konusunda çok büyük hedefleri var. Bu çok basit bir açıklama ancak milyarderseniz bunun neden yardımcı olduğunu görebilirsiniz. Bu kişisel ya da aslında ticari kazançla ilgili değil. Yapay zeka iyimserliği Nasdaq'ı Covid sonrası yeni zirveye taşıdı. Kazançlar, yatırımcıların ABD Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadelesinin sonuna yaklaştığını ve yakında faiz oranlarını düşürmeye başlayacağını, böylece borçlanmanın daha ucuz hale geleceğini, işletmelerin paranın ekonomide daha serbestçe akmasına yardımcı olacağını ve yatırımcı ve iş faaliyetlerini artıracağını umdukları bir dönemde geldi. Elon Musk, sözleşmenin açık ihlalleri nedeniyle OpenAI ve Sam Altman'a dava açtı. Elon Musk, OpenAI ve Sam Altman'a OpenAI'ın insanlığa fayda sağlayacak yapay zeka geliştirme yönündeki orijinal misyonunu terk ettikleri iddiasıyla dava açıyor. Bilgi ve inanç üzerine GPT-4 bir YGZ algoritmasıdır. Musk'ı kurucu ortakları arasında sayan OpenAI, benzersiz bir kurumsal yapıya sahiptir. Ancak 2019'un sonlarında Musk şirketin yönetim kurulundan ayrıldıktan sonra daha az fedakar odaklı, kar amaçlı bir kol kurdu. ChatGPT'nin patlayıcı popülaritesi ve temeldeki GPT-4 AI modeline olan talep, şirketin bu tarafını 80 milyar dolar değerinde hale getirdi ve Musk'ın öfkesini çekti. Milyarder geçen yıl CNBC'ye geçmiş yatırımları sayesinde OpenAI'ın var olmasının nedeni olduğunu söyledi. İşte yapay zeka solucanları geliyor. OpenAI'ın ChatGPT'si ve Google'ın Gemini'si gibi üretken yapay zeka sistemleri daha gelişmiş hale geldikçe giderek daha fazla kullanılmaya başlandı. Çoğu üretken yapay zeka sistemi araçlara bir soruyu yanıtlamasını veya bir görüntü oluşturmasını söyleyen metin talimatları olan sistemlerle beslenerek çalışır. Üretken yapay zeka solucanını yaratmak için araştırmacılar, düşmanca kendini kopyalayan istem adı verilen yönteme yöneldiler. Araştırmacılar bunun üretken yapay zeka modelini yanıt olarak başka bir istem çıktısı için tetikleyen bir istem olduğunu söylüyor. Kısacası yapay zeka sistemine yanıtlarında bir dizi ek talimat üretmesi söyleniyor. Daha sonra sistemden yararlanmanın iki yolunu buldular. Metin tabanlı, kendi kendini kopyalayan bir bilgi istemi kullanmak ve bir görüntü dosyasına kendi kendini kopyalayan bir bilgi istemi yerleştirmek. İyi iklim çözümleri iyi politikalara ihtiyaç duyar ve yapay zeka bu konuda yardımcı olabilir. Kar amacı gütmeyen çevresel iklim politikası radarının kurucusu ve CEO'su Michael Nechmani, gerçek iklim çözümlerine ulaşmak için davranışları değiştirmenin ve teknolojiyi geliştirmenin yeterli olmadığını söylüyor. Daha iyi yasalara, politikalara ve düzenlemelere ihtiyacımızın yanı sıra yeterince iyi bir iş yapmadıkları için politika yapıcılardan ve şirketlerden hesap sormamız gerektiğini savunuyor. Dolayısıyla iklim politikası radarının amacı gelecekteki yasa ve politikaların kanıta dayalı olduğundan emin olmaya yardımcı olmak için genişleyen iklim politikası alanını anlamak için yapay zekayı kullanmaktır. Bu dünyadaki her hükümetin
kitaplarında bulunan tüm iklim yasalarını, politikalarını, stratejilerini ve eylem planlarını bir araya getirdik diye açıklıyor. Veriye en çok ihtiyaç duyanlar, bunun için en az para ödeyebilen kişilerdir, diyor. Google'ın yığın taşıması konusunda yaptığı anlaşma, yapay zeka devlerinin veri için ödeyeceğinin en son kanıtıdır. Anlaşma, Google'ın bulut bölümünün, Google'ın Gemini sohbet robotunun bir sürümü aracılığıyla kodlama yardımı ve teknik destek sağlamak için Stack Overflow'un Google Cloud hizmetleri ile ilgili sorularını ve yanıtlarını kullanmasını sağlayacak. Chandra Sekhar, bu bizim için yakın, orta ve uzun vadede anlamlı bir ticari teklif olacak, diyor. Gizli scraping Google ve diğer AI geliştiricileri daha önce Stack Overflow ve diğer web sitelerinden çok fazla bildirimde bulunmadan veri toplamıştı. Yığın taşıması verileri, yazılım mühendisleri arasında popüler olduğu ve Microsoft ile OpenAI için önemli bir gelir kaynağı olduğu kanıtlanmış, bilgisayar kodu üreten yapay zeka sistemleri için özellikle faydalıdır. Reddit, geçen yıl Stack Overflow'dan hemen önce veri erişimi için ücret almaya başlama planlarını açıklamıştı. Yapay zeka kültür savaşları daha yeni başlıyor. Son günlerde sosyal medyadaki muhafazakar sesler, Gemini'den gelen ve liberal bir ön yargıyı ortaya çıkardığını iddia ettikleri metin yanıtlarına dikkat çekti. Musk, Google Gemini süper ırkçı ve cinsiyetçi diye yazdı. Durum hakkında bilgi sahibi bir kaynak, Google'daki bazı kişilerin öfkenin yapay zeka modellerinin üretmesine uygun olduğuna ilişkin normların hala değişim halinde olduğunu yansıttığını düşündüğünü söylüyor. Bir zamanlar AI teknolojisi konusunda daha temkinli bir yaklaşım benimsemiş ve etik kaygılar nedeniyle güçlü bir chatbot yayınlamamaya karar vermişti. Ancak yapay zeka modellerini uyumlu hale getirmeye çalışmanın kaçınılmaz olarak herkesin kabul etmeyeceği yargılama kararlarını içerdiğini de ekliyor. Elon Musk, insanlığa fayda sağlama misyonunu terk ettiği için OpenAI'ya dava açtı. Elon Musk, OpenAI ve CEO'su Sam Altman'a kar arayışının şirketin insanlığa fayda sağlayacak yapay zeka teknolojisi geliştirme yönündeki kuruluş misyonundan vazgeçmesine neden olduğu iddiaları nedeniyle dava açıyor. Perşembe günü San Francisco mahkemesinde açılan bir davada Musk, OpenAI'ın Microsoft ile olan ortaklığının organizasyonu Microsoft'un karı en üst düzeye çıkarmaya odaklanan kapalı kaynaklı fiili bir yan kuruluşuna dönüştürdüğünü iddia ediyor. Geçen yıl Musk ve yapay zeka araştırmacıları şirketlere dev yapay zeka deneylerini durdurma çağrısında bulunan açık bir mektup imzaladılar. Daha sonra kendi yapay zeka şirketi xAI'yı açtı ve sosyal medya platformu X'in içinde bir yapay zeka botu başlattı. Dava, Mart 2023'te piyasaya sürülen GPT-4 modeli, OpenAI'ın sadece muhakeme yeteneğine sahip olmadığını, aynı zamanda avukatlar için tek düzen baro sınavında 90 yüzdelik dilimde puan alarak aslında akıl yürütmede ortalama insanlardan daha iyi olduğunu iddia ediyor. Şirketin gerçek yapay zeka AGI olduğu konusunda daha güçlü bir iddiaya sahip olan ve Q-Star olarak bilinen daha gelişmiş bir model geliştirdiği söyleniyor. Windows 11, Microsoft Copilot eklentilerini ve daha fazla AI yükseltmesini alıyor. Ocak ayında Copilot Pro'nun piyasaya sürülmesinin ardından Microsoft, AI asistanını Windows 11'de daha kullanışlı hale getirmek için
bugün bir dizi yükseltmeyi kullanıma sunmaya başlayacak. Elbette amaç sizi mümkün olduğu kadar uzun süre Copilot penceresinde kilitli tutmaktır. Photos ve Clipchamp gibi yapay zeka destekli özellikleri kullanan Windows 11 uygulamaları da birkaç yapay zeka geliştirmesi alıyor. Microsoft 22H2 2022 ve 23H2 2023 yıl sonu güncellemeleriyle Windows 11 çalıştıran kullanıcılar için bugünden itibaren bu Copilot ve AI yükseltmelerini sunmaya başlayacağını söylüyor. Şirket, isteğe bağlı Mart 2024 güvenlikle ilgili olmayan ön izleme güncellemesini başlattığında çoğu özelliğin kullanılabilir olmasını bekliyor. Daha fazla haber kuruluşu telif hakkı ihlali nedeniyle OpenAI ve Microsoft'a dava açtı. The Verge'ün haberine göre 3 haber sitesi daha telif hakkı ihlali nedeniyle firmalara dava açtığından Microsoft ve OpenAI'ya karşı yasal iddialar birikmeye başlıyor. Haber kuruluşları davada OpenAI'nin web sitesi sahipleri için bir devre dışı bırakma sistemi sunduğunu, bunun da şirketlerin potansiyel telif hakkı ihlalinden haberdar olması gerektiği anlamına geldiğini belirtiyor. Microsoft ve OpenAI ayrıca müşterilerini ürünlerinin kullanımından kaynaklanabilecek telif hakkı ihlali ile ilgili yasal iddialara karşı savunacaklarını ve hatta ortaya çıkan maliyetleri ödeyeceklerini söyledi. Geçen yılın sonlarında The New York Times, OpenAI ve Microsoft'a telif hakkı ihlali nedeniyle dava açtı ve onları milyarlarca dolarlık yasal ve fiili zararlardan sorumlu tutmayı amaçladığını söyledi. OpenAI, NYT'nin makaleleri kelime kelime okumasına neden olan bir ChatGPT hatasından yararlandığını söyleyerek mahkemeden bu iddianın reddedilmesini istedi. Elon Musk, kar amacı gütmeyen yapay zeka misyonuna ihanet nedeniyle OpenAI ve Sam Altman'a dava açtı. Bu kuruluş anlaşmasına açık bir ihanetti. Dava, Musk'ın geçen yıl OpenAI'ın önceliklerindeki değişime ilişkin endişelerini dile getirmesinin ardından geldi. Dava, aynı zamanda Musk'ın zekası insanlardan daha yüksek olmasa da eşit olan bir yapay zeka olan Agi'yi oluşturduğunu iddia ettiği OpenAI'ın GPT-4'ü etrafında yoğunlaşıyor. OpenAI ve Microsoft'un OpenAI'ın Agi yeteneklerinin insanlığa adanmış kalacağını kabul etmelerine rağmen GPT-4'ü uygunsuz bir şekilde lisansladıklarını iddia ediyor. Dava yoluyla Musk, OpenAI'yı orijinal misyonuna bağlı kalmaya ve OpenAI yöneticilerinin veya Microsoft gibi ortakların yararına kar amacı gütmeyen kuruluşu altında geliştirilen para kazanma teknolojilerinden men etmeye zorlamayı amaçlıyor. Altman, önceki kurulun tasarımı gereği benzer teknik uzmanlığa veya yapay zeka yönetim konusunda önemli bir altyapıya sahip olmayan yeni bir yönetim kurulunu özel olarak seçti. Alibaba'nın yeni yapay zeka sistemi Emo, fotoğraflardan gerçekçi konuşma ve şarkı söyleme videoları yaratıyor. Bu, yapay zeka araştırmalarına yıllardır meydan okuyan bir alan olan ses odaklı konuşan kafa video oluşturma alanında büyük bir ilerlemeyi temsil ediyor. Araştırmacılar modeli konuşmalardan, filmlerden, TV şovlarından ve şarkı performanslarından derlenen 250 saatin üzerinde konuşan kafa videosundan oluşan bir veri seti üzerinde eğitti. Gerçekçi şarkı videoları oluşturan Emo, konuşma videoların ötesinde vokallerle senkronize edilmiş uygun ağız şekilleri ve çağrıştırıcı yüz ifadeleriyle şarkı söyleyen portreleri de canlandırabilir. Sistem,
giriş sesinin uzunluğuna bağlı olarak isteğe bağlı bir süre boyunca video oluşturmayı destekler. Makalede deneysel sonuçlar Emo'nun yalnızca ikna edici konuşma videoları değil, aynı zamanda çeşitli tarzlarda şarkı söyleme videoları da üretebildiğini, ifade gücü ve gerçekçilik açısından mevcut en gelişmiş metodolojilerden önemli ölçüde daha iyi performans gösterdiğini gösteriyor, diyor. Evet, bugünkü haber özetlerimiz bu kadar. Mutlaka farkındasınızdır. Yine sadece yapay zeka konusuna odaklanmaya çalıştım ve sadece başlıkları değil, özetlerin tamamını okuyorum. Bu bana sanki daha mantıklı bir yaklaşım gibi geliyor. Bakalım zaman içinde gelişmeleri göreceğiz. Evet, yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.